En kötü zamanlarında bile Guy Ritchie tipik olarak canlılık ve heyecanla eş anlamlıdır. Birçok kişi onun erken dönem çalışmalarını Lock, Stock and Two Smoking Barrels ve Snatch esasen Pulp Fiction'ın Cockney taklitleri olarak görse de, Ritchie her zaman insanların kendisine atfettiğinden daha içgüdüsel aksiyon ve heyecan konusunda daha iyi bir yeteneğe sahipti. Çatışmaları, yumruklaşmaları ve kovalamacalarıyla Tarantino'yu ve kendi türündeki diğer birçok yönetmeni geride bıraktığı söylenebilir, bu yüzden işler saçma veya gülünç bir hal alsa bile yine de heyecanlı ve eğlenceliydi. Garip bir şekilde, Mobland için durum böyle değil, Ritchie'nin hit Netflix dizisi The Gentleman dahil diğer çalışmalarından çok daha ciddi ve dramatik bir parça. Ritchie bir aktörün yönetmeni olsa da, kesinlikle burada ekibinin en iyisini ortaya çıkarıyor. Tom Hardy, temelde, sayfalarda, bir suç lordunun sağ kolu ve sayılarla, düzeltici, olarak öne çıkıyor. Ritchie onu özel kılmak için pek bir şey yapmıyor, ancak Hardy Harry da Souza olarak muhteşem ve biz genellikle dizinin diğer birçok karakteri azaltıp Harry'e sadık kalmasını diliyoruz. Hardy'nin burada tam olarak ne yaptığına odaklanmak zor bu gerçekçi ve şiddet yanlısı adamı çevreleyen tuhaf nezaket aurası ve, teşekkür ederim, deme şekli mi? Şaşırtıcı zeka ve bilgelik anları mı? Bazen işi, karısı ve çocuklarıyla ilgilenmeye çalışan sıkıntılı bir baba gibi hisseden, Al Bundy'nin tetikçi olması gibi, adamda belli bir dünya yorgunluğu mu var? Her neyse, Hardy harika ve aynı şey diğer oyuncular için de söylenebilir. Bunun dışında, Mobland daha önce birçok kez gördüğümüz türden bir olay örgüsüne sahip, şaşırtıcı derecede basit ve çoğu zaman düpedüz sıkıcı bir gangster dizisi. Mobland'de ailevi işlev bozukluğu. Mobland, iki farklı çete ailesinin finansal olarak bağlantılı, ancak yine de rakip genç oğullarının şehirde bir gece geçirmek için bir araya gelmesiyle başlar. Biraz kokain ve içkiden sonra bir kulüpte son bulurlar ve daha büyük çetenin küstah, ağartılmış sarışın Eddie Harrigan Anson Boone kelimeler ve bölgeci duruşlar alışverişinde bulunduktan sonra kulüpte bir yabancıyı bıçaklar. Rakip Stevenson çetesinin oğlu ertesi gün asla eve gelmez ve babasını bir çete savaşı başlatmanın eşiğine getirir. Biraz fentanil, polis ve bir sürü egoyu karıştırın ve kendinize kanlı bir güveç hazırlayın. Pierce Brosnan, Harrigan ailesinin yüce reisi Conrad rolünde oldukça ilgi çekici. İster garip bir yazım olsun ister çok tuhaf bir karakter tipi, Conrad tuhaf bir suç lordu. Köpek gezdirmekten sinek avlamaya kadar rutinlerine yerleşmiş, çocukken tacize uğradığı zaman hakkında gelişigüzel şakalar yapıyor, en yakın arkadaşını açıkça öldürüyor, karısının onu ezmesine izin veriyor, saygı duyulan bir patron ama aynı zamanda biraz güvensiz ve kafası karışık. Brosnan, Crispin Glover gibi birinin kolayca oynayabileceği bir role mizah ve belagat katıyor, yanlış oyuncu seçimi değil, tutarsız bir rolde harika olması. Helen Mirren, Conrad'ın karısı Maeve rolünde beklendiği gibi mükemmel, her zamanki gibi, perde arkasında ipleri çeken güçlü bir eş. Her etkileşiminin bir planı ilerletmek veya bir motivasyonu manipüle etmek için bir fırsat olduğu hissine kapılıyorsunuz. İnsanları birbirine düşürüp düşürmediğinden veya hatta kocasını mı oynadığından asla emin olamıyorsunuz. Hatta bir tür bunama olup olmadığından bile. Mirren acımasız ama aynı zamanda komik, torunu Eddie ile bağ kurmasını veya onu manipüle etmesini izlemek çok eğlenceli, özellikle de süt yeninden bir torba kokain çıkardığında. Kayıp Stevenson çocuğuyla ilgisi olabilecek veya olmayabilecek genç beceriksiz için bir sevgisi var. Şaşırtıcı derecede yavaş bir gösteri yeni hiçbir şey paylaşmıyor. Jeff Bell, Stevenson çetesinin başı olan ve oğluna ne olduğunu bulmaya kararlı Ritchie rolünde uygun bir şekilde korkutucu ve öfkeli. Paddy Considine, Conrad'ın oğullarından biri olarak harika, gergin bir stres topu, ancak Daniel Bates diğer oğul olarak oldukça ifadesiz ve Mandy Dale'ın, Conrad'ın kızı olarak hiç işe yaramıyor. Çok daha fazla karakter var ve Mobland'in temposu, Ritchie'nin her birinin gereken miktarda ekran süresine sahip olmasını istemesiyle bozuluyor. Harry'nin harika hikayesinin veya hatta kayıp Stevenson çocuğunun merkezi anlatısının ivmesi sık sık bozuluyor. Bunun üstüne, Mobland'de şaşırtıcı bir aksiyon ve heyecan eksikliği var, bu yüzden gösteriyi ilerletmek için şiddet veya enerjinin bir bağlayıcı dokusu bile yok. İlişkiler ve alt konular da tanıdık geliyor. Mobland'de yeni hiçbir şey yok, bir gangsterin karısı ihmal edildiğini hissediyor ve terapi istiyor, rakip çeteler birbirlerine karşı komplo kuruyor, güçlü bir suç lordunun çocukları miraslarını sessizce tartışıyor, gangsterin oğullarından biri şımarık küçük bir psikopat, bir kulüp karanlık işler için bir paravan. Ritchie dürüst olmak gerekirse burada biraz özensiz ve yıpranmış görünüyor, sanki i'leri noktalamak ve t'leri çizmek için yeterli zamanı yokmuş gibi. Hatta The Prodigy'den aynı 30 yıllık rock şarkısını üst üste 2 bölümde yeniden kullanıyor.
Daha iyi filmlerindeki o canlı, çılgın eğlenceden hiçbiri yok. Neyse ki Ritchie için, kendilerine verilenlerle harika şeyler yapan son derece kararlı ve yetenekli bir kadro bir araya getirdi. Hardy, zamanımızın en ilginç aktörlerinden biri olduğunu kanıtlamaya devam ediyor. Belki daha küçük bir kapsam şova yardımcı olabilirdi, daha az Mobland ve daha çok Mobman, belki. MTV Entertainment Studios ve 101 Studios, Mobland 30 Mart 2025'te Paramount+'ta premier yapacak. Emre Kutlu Mobland'a 10 üzerinden 7 veriyor.